Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir War Thunder bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Gördüğümüz gibi karşımızda, yani az çok herkes bir kere bu araçtan tek yemiştir. FV4005 var. Yani oyundaki en büyük namlu çapına sahip 183 milimetrelik bir topu olan canavar bir tank. Hemen mühimmatına bakacak olursak burada 21 kiloluk bir TNT'si bulunan 228 milimetre olarak görünüyor ama attığı her şeyi paramparça eden bir hayvan. Yani artık bu tankı anlatabilecek başka kelimeler de bulamıyorum. Tankımızın tek kötü bir yanı var. Tareti ve gövdesi çok zayıf arkadaşlar. Ama bu zayıflığı bu devasa topla kapatıyor. Yani şimdi birazdan videoda da görürsünüz. Öyle atışlar yaptım ki aklınız duracak. Şimdi hep beraber isterseniz videoya geçelim. Evet, ilk oyunumuza başlayalım. Tunusya haritası geliyor. Bu da yine bu tankla oynayabileceğimiz güzel bir harita. Zaten maksimum 12 tane mühimmat alabiliyoruz. Fazla bir mühimmat alınmıyor. Zaten 75 kilo mu ne mühimmatlarında bir tanesi. Öyle kafana göre alıp da çıkamıyorsun. O tarete anca sığdırmış adamlar, yani 12 tane. Evet, şimdi FV4005'imizle ilk oyunumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir taretimiz var. Biraz treni andırıyor. Yani KV2'nin 1-2 katı büyüklüğünde diyebilirim. Toplamda 75 kilo mühimmat ağırlığı. Yani attığımızı vuracağız gibi bir şey oluyor. Allah savaş alanında kimseyi FV4005 ile karşılaştırmasın arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı çıkar yoksa. Evet, karşıdan A'yı direkt alıyorlar. Böyle bir bakalım bizde. Evet, şu minik o sıkıntı. Taşların arkasından bize atabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle yavaş yavaş bir kafamızı uzatalım. Bakalım karşıda ne var ne yok derken. Gayret. Evet. E25'i alıyoruz. Direkt. Böyle biraz da geri çekileyim dedim ama dağın taşın üstüne çıktık. Yani gördüğünüz gibi attım mı affetmiyor. Her türlü, yani bir sıkıntı olmazsa patlıyor gidiyor arkadaşlar. Tabi şimdi şu atlamalara da değinmek istiyorum. Mühimmat yükleme süresi 34 saniye. O yüzden mecbur olarak çok güzel bir atış daha. Mühimmat yükleme yerlerini kesiyorum. Çünkü dediğim gibi 34 saniye çok fazla. Yani bütün hepsini versek 3,5 dakikaya tekabül eder neredeyse. Böyle bir daha bir çıkalım. Evet, ilk atışla ikilimizi aldık. Şurada bir daha var. Ona da sallıyoruz. O da M51'miş. İsrail tankı. İyi oldu onu da. Severiz İsrail tanklarını vurmayı. Şöyle bir bakalım, yüklesin bu gene. Evet, yani 3 atışta 3 kilimizi alıyoruz. Böyle gene bir kafamızı uzatalım. Biri varsa. Evet, gel M18'cim. M18'de paramparça oldu. Zaten kağıt gibi olan tank. Yani bunu bir de gerçek hayattaki versiyonunu hayal edemiyorum. Yani siz o M18'de otururken PV4005 size ateş etse bu şekilde, yani gerçekten neler yaşanır bir test etmek lazım yani böyle. Evet, tabi burada da başka bir M18 konuşurken bizi vuruyor ve ilk oyunumuzda bu şekilde bitiyor. Yani bir süre sonra tabi oyunu çok fazla oynayınca hep aynı yere gidiyorsunuz. Nereden hani kill çıkıyorsa, nereden şey yapıyorsa.
Biz de alıştığımız için ben genelde bu haritada A bölümünde oynarım. Yani B'ye C'ye hiçbir zaman neredeyse gitmem. Hani oldu ki A'da kimse kalmayacak falan. Anca o zaman B'ye C'ye yönelirim. Onun haricinde genelde A tarafında oynuyorum. Zaten bütün düşmanlar da A kısmına geliyor diyebilirim. Tabi bizim takım bir değişiklik yapıp hepsi C'ye gidiyor nedense. O da enteresan bir konu. Evet, siz genelde böyle haritalarda hangi yerleri oynamayı tercih ediyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar, oradan bir fikir alışverişi yapabiliriz hep beraber. Evet, neredeyse A'ya da geldik. Bizim koca 183 milimetrelik topumuzu da buraya getiriyoruz. Şöyle bir öne doğru bir bakalım. Evet, burada bir ne var? Bu bir Tiger. Ve artık yok. Gördüğünüz gibi Tiger'ı paramparça ettik neredeyse. Yani hem o oynaması çok eğlenceli. Böyle çünkü tek attığınız için zevkli oluyor diyebilirim. Buradan aralara bir bakalım. Karşıda falan birileri var mı? Çünkü buradan tam o düşmanın şeylerinin geçtiği karşıyı rahatça görebiliyoruz. Arkada bir kişi var tam A'nın arkasında ama buralarda pek adam gelmiyor. Tabi tankın cinsinden de yani gidip birebir savaşamıyorsun. Mecbur bu şekilde birilerinin önüne düşmesini bekleyeceksin güzel bir pozisyon alıp. Yani fazla zırh vesaire bir şey olmadığı için taretinde çok rahat bir şekilde sizi delebiliyorlar. Dur bakalım. Bu ne? Evet, bu da bir M109. Onu da o sıyırdı yemin ederim ha. Öbür tarafa gidiyorduk biz de. Evet, şöyle. Evet, bir Tiger daha. Oğlum bir saniye daha beklesene lan vurmak için. Bir saniye daha beklese ben almıştım adamı. Evet, şu arkadaki A'da yanıp sönenler, bu ağır tanklar neymiş? Bir oraya doğru ilerleyelim. Zaten mühimmatımız yüklü. Evet, şöyle birileri var gördüğümüz gibi. Bu arkada mı önde mi yanıp sönüyor onu anlayamadım. Arkada herhalde. Böyle ilerleyelim bir yavaştan. Bir yerlerden bir şeyler uçarak geliyor ama anlayamadım onlarda ne. Evet, orada iki kişi var. Güzel bir kill olabilir. Evet, tam karşımızda. Bir hadi çık oradan. Ya bir bırakın ya. Ya ben pozisyon almak için şey bekliyorum, adam vurup öldürüyor ya. Biz sal da biz vuralım. Ha, Allah'tan bize gelmiyormuş uçakta. Evet, orada bir yak panter var. Allah. Mükemmel. Yak panteri de alıyoruz. Evet, dediğim gibi uygulamalı olarak arkadaşlar söylediklerimi size göstermeye çalışıyorum. Anam. Oo, çok sıkıntıydı. Yemin ederim çok sıkıntıydı. Gidiyorduk öbür tarafa. Bu bakalım, bizim M18 ile M41 geliyor. Çık. Hadi.
Ya babacım bu ne, gözünü seveyim ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Gerçekten Allah'ım, bu oyun niye böyle yapıyor ben anlamıyorum ya. Adam kafasını çevirmiş, orada paramparça edeceğim. Hiçbir şey olmadı ya. Evet, neyse ilerleyelim. Oyun da bitiyor zaten. Şurada bakalım birileri var mı? Çık hadi. Hadi la, sağdan mı soldan mı? Öldü. Neyse, herhalde kimse kalmadı. Yine uçak geliyor ama yanıma düştü. Çok kötü. Bu da yine vurduklarımdan birisi kesin. Kuyruk acısıyla geldi, bombayı attı bize. Şuysa herhalde, bak göze göz şeyi almış. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, bu oyunun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son almadığımız şeyleri de alalım. Evet, yani gördüğünüz gibi oynaması eğlenceli. Attığını tekte vuran bir tank. Tek sıkıntısı 34 saniye bir yüklemesi var. O biraz problem oluyor. Ama onun haricinde yani gayet eğlenceli. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.